Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspasın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Yapımı gayet kolay. Böyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım ve tığım şöyle 2,5 milim, kullandığım ipim ise kartopunun şöyle bir ipi arkadaşlarım. Bu gördüğünüz gibi batik bir ip. Bunu düz iplerle de yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerle de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle istediğimiz boyuttaki bu halı kaydırmazımızı düzenliyoruz, yani alıyoruz. Böyle metre olarak satılıyor arkadaşlarım bunlar. Dilerseniz yani böyle yolluklar, paspaslar, kilimler, seccadeler yapabilirsiniz. Böyle biraz daha büyük alıp, ben sadece model olarak anlatmak için bu kadar böyle küçük bir parçada sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bakın şöyle yakından göstereyim. Gayet kıvrımlı kıvrımlı duruyor. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Arkasındaki bu doku özellikle yere değdiği için kaymayacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız kayması konusunda. Bir de makinede yıkayabilirsiniz arkadaşlarım. 30 derecede makinede dilediğiniz kadar yıkayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Bunlar gayet sağlam arkadaşlar. Arkadaşlarım çok tedirgin oluyor. Bakın şöyle size bir yer göstereyim. İçinden ayrıca ipler gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden gayet sağlam. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki her şeyin bir ömrü var ama uzun yıllar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Başlayacağımız yeri öncelikle bakın şu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Onu da şöyle kenardan tutunuyorum. Aldım, ilmeği çıkardım buradan şu şekilde ve biraz gevşeltip şöyle bağlıyorum. Bunu her birisine, her bir yerden, yani her bir delikten giriş yaparak bakın şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Sona kadar. Sık iğne yapıyoruz. Sadece bu ilkini içerisine alarak devam edeceğiz. Kenarını çevirirken orta yerlerinde her bir sırasını farklı renklerle ya da birbirine uyumlu, işte böyle hani evde kalan renklerinizle, iplerinizle, sadece bunda evde kalan iplerinizi kullanırken arkadaşlarım kalınlık derecesi önemli. Hani kalınla yapıyorsanız sürekli kalınla devam edin derim. İnce ile yapacaksanız ince ile devam edin derim. Yani her türlü şeye uyar arkadaşlarım bu model. Çünkü üzerine alarak yapılan bir model, ince ipe de uyar, kalın ipe de uyar. Bunu ayrıca bu lif ipleriyle de yapabilirsiniz. Liflere az ipler gidiyor. O yüzden böyle elinizde vardır diye düşünüyorum eğer lif yapıyorsanız. Ya da lif ipleri biraz daha uygun arkadaşlarım diğer iplere göre. Böyle ihraç fazlası olan iplerden alıp onlarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle burayı geçelim. Sona geldim arkadaşlar. Sonda
Yine aynı bakın son yerden giriş yaptım. Aldım ve buraya bağlıyorum. Şimdi ise üzerine alıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım bakın. Hemen birinci yerden şu şekilde ters dönerek giriyorum. Ayrıca kenar yapmanıza gerek yok bu taraflarına arkadaşlarım. Bakın böyle güzel duruyor. Halı kaydırmaz da altta kalıyor. Şimdi bu şekilde üzerine aldım bir tane ve çekiyorum üçünü. Üzerine alıyorum. Bir üste gidiyorum. Bakın buraya. Oradan da aynı şekilde alıyorum. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Artık bu şekilde çevirebiliriz. Bu şekilde aldım üzerine. Aşağıya iniyorum. Bakın yer atlamıyorum arkadaşlar. Buradan ve buradan. Alıp yine bir çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi yine bakın üzerine aldım. Şuradan almıştım az öncekini. Hemen bunun içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. İpi yukarıya çıkartıyorum ve bağlıyorum. Şimdi buradan ve buradan batırıyorum. Buradan çıkartıyorum. Ve çakma sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıyorum. Buradan ve buradan. Aldım, çekiyorum. Bu şekilde de bu sırayı devam edeceğiz arkadaşlar. Bu nasıl tutması rahatınıza gelirse o şekilde tutabilirsiniz. Hiçbir değişiklik olmaz modelinizde. Bakın şöyle yüksek yüksek gayet güzel duruyor arkadaşlarım. Yol yol duruyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. İlk sırayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Diğer sırayı ise bakın şurada yerlerimiz var. Ben hemen size oradan da göstermek istiyorum. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlarım. Şöyle ipimden çıkarttım. Şimdi farz edelim bunu buraya kadar geldik. Buraya kadar. Bu sonda az önce yaptığımız gibi bir işlem yapıyoruz. Ve şimdi geri döneceğim arkadaşlarım. Şuradan geri döneyim ki buranın geri dönüşü gibi olsun. İpimiz burada bitiyor. Burada. Hemen şöyle buradan başlayalım. Şimdi üzerine aldım. Yine bu biten yerden giriş yapıp bir tane buraya çakma sık iğnemi yaptım. Tekrar üzerine alıyorum. Ve bakın bu sefer şöyle çevirdim. Çeviriyorum. Ve buradan bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Kenarı bu şekilde düzgün dursun diye. Şimdi üzerine alıyorum tekrar. Geliyorum. Bakın altta şöyle yakından göstereyim. Altta yerlerimiz var. Şöyle diğerinin bağlı olduğu yerler. Buradan alıyoruz ve bu şekilde çekiyoruz. Ve buraya çakma sık iğnemizi yaptık. Sonra bir üste çıkıyoruz. Zaten sayıları birbirine eşit olduğu için arkadaşlar böyle devam edebilirsiniz. Şöyle geldim ve alıyorum. Bu da bir üst sıramızın yapımı oluyor arkadaşlarım. Şöyle tuttum. Şöyle iyice yakından göstereyim arkadaşlar yeni başlayanlar için. Şöyle bakın aldım ve buradan çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Sonra aşağıya inip tekrar diğer sık iğnemi ile bağlıyorum. Evet bakın böyle bir görüntü oluyor. Çok hoş durdu. Çok güzel geldi bana. Umarım sizlere de aynı şekildedir arkadaşlarım. Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.